Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere verilen hedef üzerinden gerçekleşen sonuçların karşılaştırmasını farklı bir yöntemle grafiksel olarak nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmayı incelersek burada üretim, fire ve satış parametrelerinin belli bir dönemde gerçekleşen sonuçlarını hedeflere göre karşılaştırdım. Bu tarz çalışmaları gerek toplantılarda sunum yaparken gerekse hazırladığınız raporların sonuçlarını gösterirken karşınızdakileri kalıcı ve farklı bir etki bırakmak için kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığını inceleyelim. Bunun için her zamanki gibi formüllere geliyorum ve şimdi hesaplayı tıklıyorum. Dikkat ederseniz değerler değiştiğinde grafiğin altındaki gölgede değere göre değişmektedir. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için her zamanki gibi şunları alıyorum. Kopyalayıp sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. İlk olarak şu işlemi yapıyorum. Şuradan geliyorum ve shift eşit tutuyorum. %100 diyorum. Eksi. Şuradaki değerden çıkarıyorum. Çünkü sonuç değerindeki %33'ten kalan miktarı hesaplıyorum burada. Enter diyorum. Ve şunu şu şekilde ayarlıyorum. Şimdi normalde şu ikisini seçip benim buradan ekleye girip diğer grafiklerde halka grafiği seçmem gerekiyor. Ancak bunu seçtiğimde istediğim sonuca ulaşamayacağım için bu sefer böyle yapmayacağız. Buradan şekillere geliyorum. Yine burayı seçmiyorum ama bunların hiçbirini seçmiyorum. Şekillere geliyorum ve şuradan şunu seçiyorum. Halka grafiği. Şunu büyütüyorum. Göz kararı. Şuradan sarı noktaya tıklayıp iç bölgeyi biraz daraltıyorum. İstediğim boyuta geldiğinde şunu bırakıyorum. Yalnız şuraya girip görünümden şu kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şuraya gelip biçimden şekil ana hattı olmasın. Şu şekilde olsun. Sağ klik şekli biçimlendir diyorum. Ve buradan 3B döndürmesine geliyorum. Şunu seçiyorum. Ve buradan da izometrik yukarı üstü seçiyorum. Kapattım. Yalnız benim istediğim şekil olmadı. Yine sağ klik şekli biçimlendir diyorum. Yine 3B döndürmesine geliyorum ve şuradan şurayı ayarlıyorum. Şunu 340 yapıyorum. Şunu 320. Şunu da 30 yapıyorum. Ve kapatıyorum. Yine sağ klik şekli biçimlendir diyorum. Bu sefer 3B biçimine geçip şuradan üstten şunu seçiyorum. Şuradan derinliği arttırıyorum. %7 güzel, iyi oldu. Buraya geliyorum ve şuradan şekil ana hattını tekrardan ana hat yok deyip kaldırıyorum. Şimdi şekle gölge de verdikten sonra tamamlanmış olacak. Yine şekli biçimlendir diyorum. Buradan gölgeye geliyorum ve şuradan en alttan perspektiften şunu seçiyorum. Kapatıyorum. Şimdi grafiği tamamlamak için bu iki değeri seçiyorum. Ekleye geliyorum ve buradan pasta grafiği seçiyorum. Buradaki tüm şunları değerleri siliyorum. Şunu seçiyorum ve buradan biçimden ana hattı kalmasın. Yani şunun etrafında çizgi olmasın. Şunu seçiyorum. Bunun dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Ve şuradaki %33'lük değer yani şu mavi alanı çift tıklıyorum bu arayı. Dolguya geliyorum ve dolgu yok diyorum. Bu alanı kapatıyorum. Şunu alıyorum. Şuraya şunun tam üstüne gelecek şekilde büyütüyorum. Tüm her yeri kapatacak şekilde olmalı. Şunu %0 yapalım şimdilik. Kapatmasını görelim şunun. Olmadı. Tam kapatacak şekilde şunu ayarlıyorum. Az bir şey daha büyütüp şunu tam anlamıyla kapatıyorum. Evet, şu an görünmüyor. Şurayı %10 yapıp görmek istiyorum. %99 diyelim. Evet. %1 diyelim bir de. Şimdi yine %25'i çıkarıyorum. Enter diyorum ve şunu seçip şu kırmızı alanı seçip dolguya gelip burayı beyaz yapıyorum. Ve saydamlığında %15'i çıkarıyorum. Grafimiz neredeyse hazır. Şimdi bir kontrol edelim. %75 yapalım. %15 yapalım. Evet.
Son eklemeyi yapalım. Bunun için ekleye geliyorum. Şekillerden şunu seçiyorum. Ve rengini dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Ve bunu çift tıklayıp, yani daha doğrusu şunu şuraya shift eşittir diyorum ve şurayı yazıyorum. Enter diyorum. Ortalıyorum şunu. Büyütüyorum. Kalın yapıyorum. Bold ve rengini de şu yapıyorum. Yazı karakterinde impact yapıyorum. Şöyle açtırmam lazım. Şu araya alıyorum. Ve son olarak bir tane kopyasını alıyorum şuraya ve şunun içini çift tıklayıp şurayı siliyorum önce. Ve şurayı çift tıklayıp üretim yazıyorum. Şunu da büyütüyorum. Şunun altına şunu ekliyorum. Şuraya shift eşittir rastgele aradı formülünü uygulayacağım. Birden 100'e kadar ki değişimi görelim. Şuna böleceğim. Ve formüllere gelip şimdi hesaplayacağım. Şimdi diğerini yapmadan önce bunların hepsini seçiyorum. Ctrl A ile şurayı şöyle yapalım. Şunu bir tanesi seçelim. Ctrl A diyorum ve sağ klik gruplandır diyorum. Bunları tek parça yapıyorum. Şunları şöyle şu tarafa alıyorum. Ve yine bunu tutup bir tane buraya kopyalıyorum. Şunun değerini değiştireceğim. Şurayı seçeceğim. Yine Enter. Şuraya gelip yine şu rastgele arada formülünü uygulayalım. Yalnız bu sefer birden 20'ye kadar olsun. Enter diyelim. Şuraya da şu formülü uygulayıp şunu da şuraya çektiriyorum. Ve şuna da fire yazacağım. Rengini de şunun şuradan seçip kırmızı yapalım. Şunun da rengini kırmızı yapalım. Şunun da rengini kırmızı yapmak için şuraya tıklıyorum. Ve en öne getir diyorum. Şimdi bunu olmadı. En arkaya götür diyecektik. Şunun öne gelmesini sağlıyorum. Bunu seçiyorum ve rengini, dolgu rengini kırmızı yapıyorum. Tekrar bunu seçip en öne getiriyorum. Ve şimdi formüllere gelip yalnız şurada şunu ayarlamamışız. Şunu sileceğiz. Ve şu alanı seçeceğiz. Shift eşittir. Şunu seçeceğiz. Enter diyorum. Şununla aynı yapmam gerekiyor. 36 büyüklüğü. Kalın yapacağız ve kırmızı yapacağız. Tabi yazı tipinde impact yapacağız. Şu anda tamam. Tekrar formüller. Şimdi hesapla. Şimdi oldu. Gerçekleşen değerlerin hedef değerlere göre karşılaştırmasını yaptığımız grafik ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.